Altay 2, Altay 1. Bugün Türk silah sanayinin en büyük düşüğü ve göz kamaştırıcı projesi ise Altay. Altay 1 hareket hazır. Altay, Türkiye'nin ilk milli tankı olarak tarihi gelişmeyi temsil ediyor. Milli ana muharebe tankı olarak tanımlanıyor. İsmini Kurtuluş Savaşı'nda 5. Süvari Kolordusu'nu komuta etmiş olan Fahrettin Altay'dan alıyor. 120 milimetrelik bir ana silah sistemine sahip. Tank adeta imece usulü üretiliyor. Silah sistemi Aselsan'dan, zırhı ise Roketsan'dan tedarik ediliyor. Altay projesi 2008 yılında açılan ihalenin sahibini bulmasıyla başladı. Bakırcı projeden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak tayin edildi. Konsept tasarım dönemine böylelikle girildi. Artık tankın konseptinde neye benzeyeceğini anlaştığınız bir dönem oluyor kullanıcıyla. Uzun süren bir toplantılar zinciri oluyor. Genelde bilgisayar üzerinde ne yapacağınızı göstererek bu dönemi atlatıyorsunuz. Ondan sonraki süreç, ki biz şu anda o 3. süreci bitiriyoruz. Kritik tasarım süreci. Artık burada tankın bütün detaylarını dondurduğunuz, neyin nasıl olacağını çok detaylı karar verdiğiniz, kullanıcıyla el sıkıştığınız bir periyot. Milli bir tasarım olan Altay, Almanya ve Güney Kore ile yakın bir ilişki içinde. Altay'ın prototiplerinde Alman yapımı dizel motor kullanılıyor. Bazı uzmanlar, projenin teknik destek sağlayıcısı olan Koreli şirketin ürettiği bir tankla Altay'ın benzerliklerine dikkat çekiyor. Altay 2, Altay 1. K2'deki bazı sistemler buraya entegre edilmiştir. Onların bazı elemanları alınıp burada kullanılmıştır ama K2 çok farklı ağırlıkta, farklı koruma özellikleri olan, farklı elektroniği olan ve farklı doldurma sistemi olan bir tank. Kendi içinde de doğru düzgün bir tank ama Altay bundan tamamen farklı. Onların bazı sadece alt sistemlerini kullanıyoruz diyebilirim. Eğer bir ürünün bütün tasarımsal hakları size aitse veya burada savunma sanayi müsteşarlığına aitse biz o ürüne bizim ürünümüz diyoruz. Peki bunun anlamı ne? Biz o ürünü yaparken altında bir takım parçaları zorunluluktan veya tercihimizden dolayı dış kaynaktan temin edebiliriz. Ama o ürünü değiştirmek gerektiği zaman, o ürünü değiştirmek için hiç kimseden izin almanız gerekmiyorsa, o zaman o ürün sizin oluyor. Altay 1 sağdan veriyor. Milli tankın montajı Adapazarı'nda yapılıyor. Kule ve gövdesinin montajı ayrı bölgelerde gerçekleşiyor. Tankı biz öncelikle gövde, kaynatılmış gövde olarak alıyoruz atölyemize. Atölyeye alınan gövde daha sonra ilk önce ayaklarının üzerinde durabilmesi için süspansiyon sistemi montajıyla başlıyor. Süspansiyon sistemi montajı tamamlandıktan sonra tekerlekleriyle birlikte tank kendi gövdesi üzerine, ayaklarının üzerinde duracak hale getiriliyor. Sonrasında biz kontrol sistemleri dediğimiz direksiyon, servis freni, bunların genel bağlantılarını tamamlıyoruz. Ve daha sonrasında da güç grubunun, tankın arkasındaki güç grubunun yerine konmasıyla birlikte tankın ana hattı, yani şu görmüş olduğunuz pozisyondaki montajı tamamlanmış oluyor. Genel hatlarıyla bu şekilde. Sonrasında bunun palet sarımı yapılıyor. Motor çalıştırılıp son kontroller yapıldıktan sonra gövdenin montajı tamamlanmış oluyor. Geriye kulenin montajı kalıyor. Altay'ı komple atış kontrol sistemini ve kuleyi hazırlamaya çalışıyoruz. Gövdesi orada hazır. Tabii biz de kuleyi hazırladıktan sonra evlendirme yapacağız ve atış testlerine gideceğiz. Ve dünyanın en modern tankını hazırlamakla meşgul şu anda. Altay'ın atış testleri tamamlanacak, uluslararası kuruluşlar tarafından onaylanacak ve seri üretime geçilecek. Takvimler 2015'i gösterdiğinde seri üretimin başlaması planlanıyor. Öte yandan aslında günümüzde tankların ordu envanterlerinden çıkarılması da tartışılıyor. Türkiye'nin 21. yüzyılda ilk tankını üretiyor olması acaba böbürlenmek için yeterli mi? Bu parayı harcayacağız. Silahlı kuvvetlere bu yetenek gerekiyor. Peki bunu yaparken işte bu harcamayı kendi sanayinize ve teknolojiye dönük yaparsanız, şimdi bir tank geliştirdiğinizde bunun aslında çok ciddi bir otomotiv yönü var. O tankın yarısı elektronik ve yazılım bu arada. Yani ciddi atış kontrol yönü var, ciddi komuta kontrol yönü var, malzeme teknolojileri var. Yani bunların hepsini işte namlusu, zırhları, bunları yaptığınız zaman sadece orada kullanılmıyor ki. Yani bu bir anda ülkeye sızmaya başlıyor.